Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Barbie bebeğim için bu kez farklı bir kombin tasarladım. Kombinimiz şiş örgüsüyle yapıldı. Tığ ile değil. Bu kazağımız. Eteğimizin belinde lastik var arkadaşlar. Makara lastiği kullandım. Ayakkabılarımız tığ ile yapıldı. Çift tabanlı, içinde plastik parça olan bir model. Tığ ile çalıştım ayakkabılarını. Bebeğimin yapılışını kanalımda bulabilirsiniz. Her ayrıntısıyla bebeğimin yapılışını anlattım. İki tane de kombinimiz var. Bu üçüncü kombinimiz oluyor arkadaşlar. Şiş örgüsü sizi korkutmasın. Çok kolay. Ters ve düz örgüyü bilen arkadaşlar kolaylıkla yapabilir. Ayrıntılı bir şekilde yine anlatmaya çalıştım. İlk defa örecek olanlar olabilir diye. Kullandığım iplerimin numaralarını videonun altına açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kombinimin yapımına geçmeden önce yine hatırlatmak istiyorum size. Eğer kanalıma abone olmadıysanız, abone değilseniz abone olup yorum ve beğeni de yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi yapımına geçiyorum. Hepimize kolay gelsin. İplerim Alize Cotton Gold. İkisi de Alize Cotton Gold. Bu rengim 499 numarası. Diğeri de 62. Etek için bu rengi, kazak için de bu rengi kullanacağım. 3 numara şişim var. 3 numara. Ayrıca böyle 2 milim bir tığ da kesmek için kullanacağım. Daha önceki renklerim böyle gördüğünüz gibi. Şimdi eteği örerek başlayacağız. Eteğin belinde makara lastiği kullanabilirsiniz. Ayrıca iple de büzebilirsiniz arkadaşlar. Zaten çok büzülmüyor. Şiş örgüsü olduğu için bebeğin belinden rahat giriyor. Çok hafif bir sıkıştırmak gerekiyor. Ben şimdilik böyle bir iple sıkıştırdım. Daha sonra videonun ilerleyen zamanlarında size makara lastiğini nasıl içine yerleştirdiğimi eteğin sonunda göstereceğim. Şimdi bu rengimle eteğe başlıyorum. Şişimin ikisini de aldım. Şöyle burada biraz uzun ip bırakıyorum. 1 metre kadar. Şimdi şu şekilde şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şişime taktım. Şu bıraktığım ip, bu da ipin diğer kısmı. Şimdi şöyle tutuyorum. İlmek atacağım. Gayet kolay arkadaşlar. Eteği örmesi, kazağı örmesi gayet kolay. Zorlanmayacaksınız. Çok arttırma eksiltme olmadığı için etekte özellikle çok kolay öreceksiniz. Bluzu da dikkatli takip ettiğiniz zaman o da çok kolay. Şimdi 2 3 bu şekilde sıkı bir şekilde yapalım. 5 40 tane ilmek atacağım. 6 7 8 40 tane ilmeği atıp geliyorum. 40 tane ilmeğimi attım. Son kısma şöyle bir tane düğüm atıyorum. Bu kalan ipimi de arkadaşlar şöyle burada kalsın dikmek için kullanacağım. Şimdi şişimin bir tanesini çıkarıyorum.
Şöyle aldım. İlk ilmeği örüyorum arkadaşlar. İlk sıra olduğu için normalde örmeden alacağız. Ters örüyorum. Burası örgümüzün arka yüzü. Her birini ters örüyorum. Bakın. Çok kolay arkadaşlar. Şiş örgüsü bilmeyenler bile yapabilir. Yani ters ve düz örgüyü yapabilen herkes bu modeli yapabilir. 3 4 bu şekilde bakın 6 ters örgüsü yapacağız. Bu sırada sıranın sonuna kadar 40 ilmeği bu şekilde alarak öreceğim. Son ilmeği de ters ördüm. Bir sıra yapmış olduk. Şimdi çeviriyorum örgümü. İkinci sırada bu üçüncü sıra oluyor arkadaşlar. İlmek attığım sırayı da bir sıra sayıyorum. Şu anda 2 sıra olduğunu düşünün. Ön yüzden düz öreceğiz. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi batıyorum. Bu şekilde düz örüyorum. Sıranın sonuna kadar düz örgü olarak tamamlayacağım. Bu şekilde 3 sıra örmüş oldum. İlmek attığım sırayı da sayıyorum. Üçüncü sırayı önden, üçüncü sırayı ördüm. Şimdi arkadan çeviriyorum örgümü. Arka yüzden ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şöyle yapıyorum. Elime. Şimdi burada normalde ters örmem lazım arka yüzden. Fakat bu sırada dördüncü sırada düz örüyorum. Buradan şişimi geçirip düz örgü örüyorum. Ön yüze ters bir sıra ters olmuş olacak. Bakın bu şekilde. Kırk tane düz ördüm. Şimdi ön yüze geçiyorum. Şimdi burada 3 sıra düz örgüsü öreceğim arkadaşlar. Arkadan ters, önden düz tabii ki. Bakın yine düz örüyorum. Bu sırayı da düz olarak tamamlayalım. Tamamladım. Arka sıraya geçtim. Bir sıra düz örmüş oldum önden. Şimdi arkadan ters öreceğim. Yine arkadaşlar aşağıdaki sıradaki gibi hiç değişiklik yok. Arkadan ters öreceğim. Böyle arkadan ters, önden de düz öreceğim yine. Ön yüzümüz böyle düz oluyor arkadaşlar. Arkadan ters, önden de düz örüp 2 sıra örmüş olacağım. Bakın önden
Önce arkadan sonra önden düz ördüm. Arkadan ters örmüştüm. Şimdi tekrar çeviriyorum örgümü. Yine arka yüzden düz örerek ön tarafa böyle arkadaşlar çizgi oluşturuyoruz. Bunu arka sıradan yapıyoruz. Örgünün arkasından şu haraşo gibi görüntüyü, ters örgüyü öne çıkması için, önde görünmesi için arkadan düz örerek o görüntüyü oluşturuyorum. Şimdi burada yine düz öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra 40 tane düz öreceğim. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Yine döndüm ön kısmı. Örgümüzün ön yüzü burası. Şu kısım arkadaşlar böyle kıvrılacak. Şöyle kıvıracağız. Bakın burası, içinde bir parça daha var. Yani şu ördüğümüz şu kısım içeri gelecek. Şöyle katlanacak. Şimdi burada yine önden düz, arkadan ters öreceğim. Bunu 5 sıra yapacağım arkadaşlar. Şimdi birinci sırasını örüyorum. Yani şu ters örgüden sonra 5 sıra öreceğim. Bunu tamamlayacağım. Sonra arkadan ikinci sırayı, önden üçüncü sırayı, arkadan dördüncü sırayı, önden beşinci sırayı örüp geleceğim. Toplam 5 sıra daha örüp geleceğim. Bu sıradan sonra 4 sıra daha, toplam 5 sıra dönerek arkadan ters, önden düz öreceğiz arkadaşlar. Şimdi önden düz örüyorum, bakın. Düz. Arkadan da ters öreceğiz. Toplam şuradan sonra 5 sıra ördüm arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Bakın. Önden 5. sırayı ördüm. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzden yine normalde ters örüyoruz. Bakın arka yüzden. Şu aralarda bakın şurada ve burada düz örerek ön tarafa böyle ters örgünün görünmesini sağladık. Bu sırada da aynı işlemi yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine düz örüyorum. Bu sırayı yine bir sıra 40 ilmeği düz örgüsü olarak öreceğiz. Bu şekilde. Buradan tamamlayıp geliyorum. Bir sıra ördüm. Yine örgümü döndürdüm. Ön yüzdeyim. Şimdi ön yüzden arttırma yapacağız. Burada 40 ilmeğim var. Her ilmeğe bir tane arttırma yapacağım. Şöyle arkadaşlar, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Buna arttırma yapmıyorum. Bunu örmeden aldım. Şimdi ikinci ilmeği arttıracağım. Her ilmekten bir tane arttıracağım. Bakın şurada gördüğünüz şu ipi alıp şişime takıyorum ve onu düz örüyorum. Bakın. Sonra esas ilmeğimi yine düz örüyorum. Bir ilmekten iki tane ilmek çıkarmış oldum. Yine aynı şekilde bakın. Bu ilmeğin altındaki şu ipi şişime takıyorum ve düz örüyorum. Esas ilmeğimi de düz örerek arttırdım. Tekrar gösteriyorum. Bu ipi şişime takıyorum. Ördüm. Esas ilmeğimi de
düz ördüm. Düz örüyoruz arkadaşlar. Bakın bunu alıp şişime takıyorum. Bu şişi hiç çıkarmadan hemen örüyorum. Bir ilmekten 2 tane ilmek çıkarmış oluyoruz. Arttırma yapıyoruz. Gizli arttırma, delik oluşmaması için. Bu şekilde aldım, şişime takıp düz ördüm. Esas ilmeğimi de düz örerek arttırdım. Bu şekilde bütün ilmeklerime uygulayacağım. Sadece sondaki ilmeğe ve baştaki ilmeğe uygulamıyoruz. Yani onları tek örüyoruz arkadaşlar. Bu ilmeği tek ördüm. Bir de sonda şuraya kadar örüp göstereceğim size arkadaşlar. Aynı şekilde bu arttırmayı her ilmeğe uygulayacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Böyle bir görüntümüz oluyor. Buraya kadar şu 2 ilmeğe kadar arttırıp geleceğim. Bakın arttırmalarımı yaptım. Burada 2 ilmek kaldı. Sondan bir önceki ilmeği de arttırıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde şişime taktım. Düz ördüm. İlmeğin kendisini de düz ördüm. Son ilmekte arttırma yapmıyorum. Düz tek örüyorum. 40'tı sayımız arkadaşlar. Şu başta ve sonda arttırma yapmadığımız için 78 ilmeğe çıktı sayım. Şimdi arkadaşlar bu sıradan sonra arkadan ters öreceğiz. Önden düz öreceğiz. Bakın. Böyle bu düz örgüyü önden düz örüyoruz. Arkadan ters örüyoruz. Zaten bunu örgü bilenler, şiş örgüsü bilenler biliyor arkadaşlar. Çok kolay, düz örgü deniyor buna. Önden düz görünümlü, arkadan ters görünümlü. Bu düz örgüyü 11 sıra öreceğim. Şöyle sayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim. Yaklaştıralım. Şöyle çevirdiğiniz zaman şu ters düz örgüleri sayabilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra. 11 sıra, 11. sıra önden örülecek arkadaşlar. Arkaya gelmiş olacağız. Oradan da bilebilirsiniz arkadaşlar. Böyle sayın, 11 sıra öreceğiz. Önden düz, arkadan da ters örgü olarak şuralarda yaptığımız gibi bu kadar örüp geleceğim ben. Şöyle arkadan arttırdığım ilmekleri nasıl ördüğümüzü göstereceğim. Hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Arttırdığımız ilmekleri de aynı şekilde bakın. Şunu arttırmıştık. Zaten belli değil. Böyle ters öreceğiz. Arkadan ters, önden düz. 11 sıra. Bu ikinci sıramız. Arttırdığımız sıra birinci sıra. Bu ikinci sıramız. Bu şekilde 11 sıra tamamlayıp geleceğim. Toplam 11 sıra ördüm. Ön yüzden 11. sırayı ördüm. Şimdi örgümün arkasını çeviriyorum. Yine aşağıda yaptığımız uygulamayı, yani düz örgü yapacağız. Arkadan düz öreceğiz. Normalde arkadan ters örüyoruz. Düz öreceğiz. Bu şekilde 78 tane ilmeğimiz var. Hepsini düz öreceğim. Geleceğim. Ters örgülerimi ördüm arkadaşlar. Ön tarafa geldim. Burada da yine arttırma yapacağım. Aynı aşağıda yaptığım arttırmanın aynısını burada da uygulayacağım. İlk ilmeği örmeden alıyorum.
İkinci ilmekten başlayacağım arttırmaya. Her bir ilmekten 2 tane. Bu arada parmağım kesildi arkadaşlar. Kötü görünüyor. 2 tane ilmek çıkardım. Yine devamında her ilmekten bu şekilde buraya takıyorum. Örüyorum. Düz yanındaki aynı ilmeği de düz örerek arttırmamı yapacağım. Her ilmekten 2 tane ilmek çıkaracağım. Burada sayımız iki katından 2 eksik arkadaşlar. Bu şekilde arttırmalarımı tamamlayıp geleceğim. Sıra sonundaki bu ilmeğe arttırma yapmıyoruz. Onu da tek örüyoruz baştaki gibi. Diğerlerin her birine arttırma uyguluyoruz. Tamamlayıp geliyorum. Son 2 ilmeğe geldim. Arttırıyorum yine. Sondaki ilmeğimi arttırmadan ördüm. Doğru yaptıysak arkadaşlar her ilmekte arttırdığımız zaman 154 tane burada ilmek olması gerekiyor. Saymamıza gerek yoktu. Her ilmekte arttırdığımız için ama sayı olarak da 154 tane ilmeğimiz olması lazım. Şimdi arkadaşlar şurada aynı şekilde nasıl ördüysek önden düz. Şimdi arkadan öreceğim ben. Arkadan ters öreceğim. Önden düz örüyoruz. Aynı bu örgüyü buraya da uygulayacağım. Yalnız 11 sıra değil de 12 sıra yapacağım. Yani en son sıramı arkadan öreceğim. Önden kesme işlemini yapacağım. Bakın bu şekilde. Önden kesme işlemini uygulayacağım için 12 sıra. Bunu 12 sıra öreceğim. 11 sıra, diğerini 11 sıra örmüştük. Şu bölmeyi 11 sıra. Bunu 12 sıra öreceğim. Tamamlayıp geleceğim arkadaşlar. 12 sıra ördüm arkadaşlar. Bakın en son arkadan da ördüm. Ön kısımdayım şu anda. Kesme işlemini yapacağız. Tığ ile kesiyorum. Şöyle alıp çekiyorum 2 tane ilmeği. Sonra şişe takmıyorum arkadaşlar. Direkt yandaki ilmeğe geçip buradan geçiriyorum. Şu çektiğimiz ilmek çok sıkı olmasın, çok da gevşek olmasın arkadaşlar. Orta bir şekilde kesin. Çok sıkı yaparsanız etek ucu kıvrılabilir. Bakın bu şekilde yapıyorum. Çok gevşek de değil. Sıkı yapmayın ama. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde keseceğim. Buraya kadar kesip tamamlayıp geleceğim. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Bakın bitmiş halimiz böyle.
Benim etek ucu hiç kıvrılmıyor arkadaşlar. Şöyle kıvrılmıyor. İnşallah sizin de kıvrılmıyordur. Hiç ütü falan hiçbir şey yapmadım. Bakın, kıvrılmadan düzgün bir şekilde duruyor. Böyle bakın. Şimdi şöyle ikiye katlıyorum ters tarafını. Şişleri aldım. Tığ ile birleştireceğim. Hiç ipimi kesmeden birleştirip tamamlayacağım. İğneyle de uğraşmayacağım arkadaşlar. Şimdi buradaki bir zinciri söktüm. Şöyle bu tarafa aldım. Karşılıklı burada bir zincir çektim. Şöyle arkadaşlar. İki kanadını da alın arkadaşlar. Şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Yalnız ilmek kaydırmaların arasında bir tane zincir çekiyorum. Kasma yapmasın. Karşılıklı bir zincir çekiyorum. Çünkü buralar biraz geniş. Kasmasın dikişimiz. Aralarına zincir çekerek karşılıklı böyle ilmek kaydırma yapıyorum. Böyle tamamlayacağım arkadaşlar. Buraya kadar. Son ilmeğim de burada. Şimdi bu ipi buradan kısa kesiyorum. Şu diğer iple bel kısmını dikeceğim. Bunu kesiyorum arkadaşlar burada. Bakın. Şöyle çevirdiğimiz zaman gayet düzgün. Şimdi şöyle yine tersini çeviriyorum. Bu ipimi açayım. İğne taktım. Etamin iğnesi. Şuradan bakın, şu kısımdan ilk ters örgüyü içeri doğru kıvırıyorum. Buradan dikeceğim. Yalnız gevşek dikin arkadaşlar. Yani sıkmayın. Şu kısmı çok sıkıştırmayın. Ki beli bebeğimiz giyerken beli sıkı olmasın. Böyle tamamlayacağım arkadaşlar. Etek belimiz böyle görünecek. Ben şimdi tamamlayıp geliyorum. Dikişimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi şöyle makara lastiği geçireceğim. Dediğim gibi ip de geçirip bebeğinize giydirdikten sonra büzebilirsiniz. Bağlayabilirsiniz. Ama ben lastik yapacağım. Diğerine ip yapmıştım. Ona da lastik yapacağım. Lastiğim yoktu o anda. Şimdi makara lastiğini böyle dörde katlayıp geçireceğim. Biraz ince olduğu için. Şimdi şöyle bu şekilde böyle iki kat etamin iğneme geçiriyorum.
Şu kısmı düğümleyelim ki arkadaşlar şey bozulmasın. Şimdi şuradan lastiğin arasından geçiriyorum. Bir yere taktırmadan ara ara iğneyi çıkararak şimdi aynı yere çıkıyorum. Şu düğümü sökeceğim arkadaşlar. Şimdi keseceğim buradan. Bu iki ucu bu kez sıkı bir şekilde düğümlüyorum. Böyle arkadaşlar bakın esneklik kazandı. Bebeğimizi rahat giyip çıkarabileceğiz. Böylece eteğimiz tamamlandı. Şimdi bu kazağın yapılışını anlatacağım. Bakın arkadan düğmeli. Eteğime de lastiği taktım arkadaşlar. Şimdi buna başlayalım. Yakadan başlayacağız. Aşağıya doğru öreceğiz. Hiç ipimizi kesmeden kollarını öreceğiz ve kazağımızı bitireceğiz. İp kesmeden farklı bir yöntem göstereceğim. Bu renkle öreceğim arkadaşlar. Krem rengi ipimle. Şöyle kenara alalım. Yine 3 numara şiş kullanıyorum. Aynı şişi kullanacağım. Tekini alıyorum. Bir tanesini atacağım bu kez. Şöyle biraz ip bırakalım. 60-70 santim. Şöyle buraya düğüm atıyorum. Şimdi burada ilmek atacağım. Bu şekilde 2 oldu. 3. Çok sıkmayalım bunu. 4. 63 tane ilmek atalım. 6 7 8. Bu şekilde 63 ilmeğimi atıp geliyorum. 63 tane ilmeği attım. Burada bir tane düğüm atıyorum. Şöyle sıkıştıralım. Diğer şişimi aldım. Şimdi burada kenarlarda 4 tane haroşa ilik düğme patı yapacağız. 4 ilmeği. Diğer tarafında da 4 ilmek var. Arasındakileri lastik yapacağız. Şimdi şöyle başlıyorum. İpimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi örüyorum. İlk sıra olduğu için ilk ilmeği örelim arkadaşlar. Şöyle düz örüyoruz. Haroşa olduğu için düz örüyorum. Üçüncüsünde düz ve 4 tane düz ördüm. Şimdi buradan itibaren lastik yapacağız. Ters örüyorum. Düz örüyorum. Bir ters lastik yapıyoruz. Bir düz.
bir ters, şuradan girip düz. Lastiği bu şekilde bir ters bir düz olarak sonda 4 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar lastiği öreceğim. Ters, düz. Lastiklerim bitti. En son ters yaptım. Burada 4 tane ilmeğim kaldı. Onları düz örüyorum. Haroşa olacak buralar. Düz. Ama son ilmeği arkadaşlar, 3 tane düz ördüm. Son ilmeği her zaman, her sıra sonunda son ilmeği ters yapacağız. Kenarının düzgün olması için son ilmek ters olacak hep. Lastiği yaptım. Bunu ikinci sıra olarak düşünün arkadaşlar. İlk ilmek attığım sıra birinci sıra, bu ikinci sıra. Şimdi üçüncü sırada da yine aynı şekilde, bakın ilk ilmeğimi bu şekilde boş alıyorum. 3 tane düz örüyorum. 2 3 haroşa yani. Sonra burada ne görüyorsam onu öreceğim arkadaşlar. Düze düz, tersi ters öreceğim. Bakın, bir düz, bir ters. Lastik zaten bir düz, bir ters. Düz ördüm en son lastik olarak. Şimdi 4 ilmek kaldı. Düz örüyorum 3 tane haroşa. Hem önden hem arkadan haroşayı düz örüyoruz. Son ilmeği ters yapıp sıramı bitirdim. Bu üçüncü sıra oldu arkadaşlar. Dördüncü sırada da aynı işlemi uygulayacağız. Yine örmeden alıyorum ilk ilmeğimi, 3 ilmeği düz örüyorum. Haroşa yani. Hem önden hem arkadan düz örüyoruz. Diğer ilmeklerimi nasıl görüyorsam ters ve düz şeklinde lastik örerek tamamlayacağım. Sonuna kadar geliyorum. Şurada 4 ilmek kalıncaya kadar. Lastiklerim bitti. 3 tane düz örüyorum haroşa. Son ilmeğim her zaman ters. Döndüm. Şimdi bu sırada kolları, yakaları ayıracağız. Dikkatli takip ederseniz çok kolay arkadaşlar. Zaten şiş örgüsü bilenler kolaylıkla yapacak da ben şiş örgüsünü çok bilmeyenler için biraz daha ayrıntılı göstermek istiyorum. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane düz örüyorum. Bakın burası haroşa ilerliyor. Şimdi artık lastik örmüyoruz. Düz örgü yapacağım. Düz örüyorum bakın. 1, bunu buradan alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane düz ördüm. 4 tane haroşa ördüm. 2, 4, 6 tane düz ördüm. Şimdi ipimi bakın arkadan öne doğru aldım. Arkadan öne doğru üzerine attım. Şöyle şişimin arkasından önüne doğru. Bakın. Şimdi bu ilmeğimi düz örüyorum bir tane. Tekrar arkadan öne doğru şişimin üzerine doladım. Ve tekrar düz örüyorum.
Bu kez 11 tane düz öreceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bu kol kısmı oluyor. Bakın şurada arttırma yaptığım, iki yanında arttırma yaptığım ilmeğim şu. Arttırma yaptım ve 11 tane ördüm. Bu ilmeğin iki tarafında da arttırma yapıyoruz. 11 tane arttırmadan sonra 11 tane düz ördüm. Burası kol kısmı. Yine arttırma yapacağım. Arkadan öne doğru doladım. Bir tane düz örüyorum. Yine arkadan öne doğru şişime doladım. Şimdi bu kısımda şu öndeki hem örneğimizi çalışacağız hem de düz öreceğiz arkadaşlar. Ön kısmı ayırmış olacağız. Şimdi arkadan öne doğru dolayıp burada arttırmamı yaptım. Şimdi burada düz örüyorum. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. Arttırmadan sonra 5 tane düz ördüm. Şimdi 2 tane ters öreceğim. 1 2 2 tane ters ördüm. Örneğimizi çalışıyoruz. Önde şu 3 ilmekte örneğimiz oluşacak. Bu 2 ilmeği atlayıp 3. ilmeğe şişimi geçirdim. Bakın şöyle biraz asılıp şişin ön tarafına alıyorum. Böyle. Sonra buradaki ilmekleri düz örüyorum. Yalnız bir tane düz ördükten sonra önden arkaya doğru bu kez önden arkaya doğru arttırdım. Bakın düz ördüm. Önden arkaya doğru doladım. Tekrar düz örüyorum. Düz ördüm, arttırdım, düz ördüm. Şimdi burada 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 tekrar 5 tane ilmeğimi 3 4 5 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi arttıracağım. Arkadan öne doğru doladım. Şu ön kısımda önden arkaya doğru doladık arkadaşlar. Bu kol yanlarındaki arttırmalarda da arkadan öne doğru doluyoruz. Çünkü orada delik oluşmaması için o şekilde yapacağım. Ortada bir tane örüyorum. Yine arkadan öne doğru şişime doladım. Burada 11 tane kol için öreceğim düz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tekrar arttırma yerine geldim. Arkadan öne doğru doladım. Burada bir tane düz örüyorum ortalarında. Tekrar arkadan öne doğru dolayıp arttırdım. Arka kısımda 1 2 3 4 5 6 tane düz ördüm. Şimdi burada ilik çalışacağız arkadaşlar. Düz örüyorum bir tane. İlikte de önden arkaya delik oluşmasını istediğimiz için önden arkaya doğru doladım. Burada şu iki ilmeği birlikte alarak aldım ve eksilttim. Son ilmeğimi yine ters ördüm. Son ilmek her zaman ters, dediğim gibi.
Şimdi buradan şişimi batırıp örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Bu attığım ilmeği de düz örüyorum bu şekilde ve bir tane daha düz örüyorum. Yani haroşa yapmış oldum. Şimdi burada ne görüyorsak onu öreceğiz. Yani bunlar ters, bakın ters örüyoruz. 2 sayımız artacak. Arttırma yaptığımız için 3, 4, 5, 6. Şimdi bu arttırdığım, bakın doladığım ilmeklere geldim. 6 tane ördüm. Şuradan alacağım. Buradan değil. Buradan alırsak delik oluşur. Delik oluşmasını çok istemiyorum. O yüzden buradan şişimi takıp ters örüyorum. Ortadaki ilmeği de ters örüyorum. Yine diğer attığım ilmeği de buradan alarak ters ördüm. Şimdi buradan devam ediyorum yine. Ortada yine 11 ilmeğim vardı. Ama birer tane arttırdığımız için artacak her sırada. Şimdi 11 taneyi örüyorum. Yine arttırdığım yere geldim, bakın. Aynı şekilde şuradan ilmeğimi aldım. Ortadakini ters ördüm. Diğer attığım ilmeği de yine aynı şekilde böyle alarak ters ördüm. Şimdi devam ediyorum. Ön kısmı yapacağım. 2, 3, 4, 5. 5 tane ters ördüm. Burada örneğin iki yanında düzlerimiz var. Ön yüzde ters görünüyor bunlar. Onların ikisini düz ördüm. Ne görüyorsak onu örüyoruz arkadaşlar. Bakın ortada 3 tane örnek yaptığım ilmek var. Ters ördüm. Ortada attığım ilmeği de bu şekilde alıyorum. Bakın. Burada delik oluşmasını istiyorum çünkü. Bu şekilde aldım. Yanındakini de ters ördüm. 3 tane ters oldu. Yanından devam ediyorum. Düz olarak 2 tane düz ördüm. Örneğin yanında 2 tane düz ördük. Daha sonra burada 3, 4, 5 tane tersimiz var. Şimdi attığım ilmeğe geldim. Arttırma yaptım. Yine bu şekilde alıyoruz buradakileri. Kolların yanlarındaki arttırmaları böyle alıyoruz. Ortadaki ilmek ters. Yine diğer attığım ilmekte bu şekilde alarak ters. Devam ediyorum. 2, 3 kol burası. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane vardı kolda. Arttırma yaptığımız yere geldim. Yine böyle aldım. Ters ördüm. Ortadaki ilmeğimi de ters. Sonra buradan alıp yine bunu da ters ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane arkada ilmeğim var. Haroşa kısmına geldim. 4 ilmek kaldı. 3 tanesini düz örerek haroşa yapıyorum. Son ilmeği hep ters yapıyoruz. Her sırayı göstermeye çalışıyorum arkadaşlar ki zorlanmayın. Burada bakın 4 örmeden aldım. Düz örüyorum. 3 tane. Yani haroşa bunlar. Önden ve arkadan düz. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Burada 6 tane ilmeğimiz vardı. Fakat bir tane de arttırdık. Bakın burada. Onunla birlikte 7 oluyor. Onu da düz örüyoruz. 7'ye çıktı. Buradaki ilmek sayım 7'ye çıktı. Şimdi arttırma yerine geldim. Yine arkadan öne doğru arttıracağım. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Bakın bu orta ilmeği şu. Düz örüyorum. Arkadan öne doğru doladım. Tekrar düz öreceğim arkadaşlar. Bakın bu daha önceki arttırdığım ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakın bu daha önce bir önceki sırada arttırdığım ilmeğim. 13 ilmeğe çıktı koldaki sayım. Şimdi yine arkadan öne doğru arttırıyorum. Ortada bakın düz ilerleyen ilmeğimi örüyorum. Tekrar arkadan öne doğru doladım, arttırdım. Şimdi ön kısma geldim. Bakın yine düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradaki düz ilmek sayım 5'ti. Arttırdığım için 6'ya çıktı. Şimdi ortaya geldim. Bakın örneğimizi yapıyoruz. Burada yanlarında 2 tane tersimiz var. 2 tane ters ördüm. Burada ortada 3 ilmekte örneğimiz var. Üçünü de bakın gördüğüm gibi örüyorum. Düz. 3 tane düz ördüm. Yanda 2 tane, 2 yanında ikişer tane ters örgüm var. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ördüm. Arttırma yerime geldim. Arkadan öne doğru doladım. Ortadaki ilmeğim düz. Tekrar arkadan öne doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolu örüyoruz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane bakın. 13'e çıktı. 11'de 2 yanda arttırdığımız için 13'e çıktı sayımız. Yine arttıracağım. Arkadan öne doğru doladım. Düz ördüm. Tekrar arkadan öne doğru doladım. Düz örmeye devam ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye çıktı buradaki sayımız. Şimdi haroşa örüyorum 3 tane. Yani düz. 1, 2, 3. Son ilmeğim ters. Ön yüzden yaptık arttırmalarımızı, arka yüzden ne görüyorsak onu öreceğiz arkadaşlar. Ama yine de haroşaları ters görüyoruz tabi buradan. Onları düz öreceğiz. Haroşalar hep düz önden ve arkadan. 3 tane haroşa ilmeğimi ördüm. Diğerleri ters şu anda. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Yine arttırma yerine geldim. Bakın şöyle parmağımla bunu düz ters ördüm arkadaşlar, gösterdiğim şekilde alarak. Bunu da ters ördüm. Orta ilmeğini arttırdığım ilmekleri de böyle alıyorum ve ters örüyorum. Bakın delik oluşmuyor iki yanında. Devam ediyorum. Bakın ters bunlar hep. 13 sayarak söylüyorum arkadaşlar, yanlışlık yapmayın diye. 13 tane ters ördüm. Arttırma ilmeğimi yine böyle alarak ters ördüm. Orta ilmeğim ters, arttırma ilmeğim yine ters. Şimdi ön kısımdayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ortadaki örnek yerime geldim. Bu yandaki 2 ilmek düz oluyor arkadan. Diğer 3'ü ters örüyorum. Ters ördüm. 2 tane düz ördüm. Tekrar 1 2 3 4 5 6 tane ters ördüm. Arttırma ilmeğimi de ters ördüm. Orta ilmek yine ters, arttırdığım ilmek böyle alıp ters devam ediyorum. Burada yine 13 tane ilmeğim var. Evet, yine arttırdığım kısma geldim. Ters, yine ters, ters. Arka bölümde 3 4 5 6 7 ilmek ters ördüm. Haroşalarımı da düz örüyorum. Son ilmek yine ters. Bakın son ilmeği ters örünce kenarı daha düzgün oluyor. Şimdi arka yüzden ilmeklerimizi ördük. Ön yüze geldik. Şimdi burada örmeye devam ediyorum. İlk ilmeğimi boşaldım. Haroşalarımı ördüm. 1 2 3 4 Burada arttırma yaptığım yere geldim. Yalnız artık arttırma yapmıyorum. Buradan kaç tane örmüş olduk? 4, 2, 4, 6, 8. Yani 12 tane ilmek ördükten sonra devam ediyorum. Şu ilmeği de sayıyorum bakın. Şimdi 14 tane ördükten sonra buradan sayıyorum. 1, 2 düz örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakın 15 tane ördüm. Bir tane daha örüyorum. 16. Arttırma yeri burası arkadaşlar. Bakın. Arttırma yeri şu bir önceki sırada arttırdığım ilmek. 16 tane ördüm. 16 kolu 16 ilmek üzerine devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi buradan dönüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım bu şekilde. Arkadan ters öreceğiz kolu. 3 4 bakın sayalım. 5 oldu. Örmeden aldığımla birlikte 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane ilmek ördüm. Arka burada kaldı. Burada da ön kaldı arkadaşlar. Şu kısmı böyle dümdüz kol boyunca öreceğim. Dönüyorum. Döndürdüm örgümü. 16 ilmeğimi öreceğim dönerek. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 3 5 16 tane ilmeğimi ördüm bakın. Bunu böyle uzatacağız. Kol boyunu şurayı tam boyunun ölçeyim arkadaşlar. Lastiği de ölçmek istiyorum. Bakın 10 santim. 10 santim. 10-10,5 santim örmüştüm ben diğerini. 10-10,5 santim dümdüz öreceğiz arkadaşlar bunu lastiğe kadar. Sonra lastiği yapacağız. Dediğim gibi 16 ilmeği böyle döndürüyorum.
ilk ilmeği örmeden alıp 16 ilmeği örüyorum. 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bakın. Böyle uzatacağız. Şurayı zaten belli. Bakın buraya gelip arkadan döne döne böyle şu kısmı lastikten itibaren 10 santim öreceğiz. Buradan ölçün arkadaşlar. 10 santim örüp geliyorum ben de. Ben kolu uzattım arkadaşlar. Buraya da başka bir şiş taktım. İsterseniz farklı bir şişle de örebilirsiniz. Bunlarla örmeniz zor oluyorsa. Ben son sırada taktım. Bakın 10,5 santim ördüm. Buradan buraya kadar 10,5 santim. Şimdi 4 sıra lastik yapacağım. Lastiği yine bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde 16 ilmeğimizi lastik yapacağız. Bu şekilde lastik öreceğiz arkadaşlar. Şimdi diğer şişimi bıraktım. Ben bununla devam edeceğim. Bir sıra ördüm. Arkadan yine ters olanları ters, düz olanları düz dönerek 4 sıra, toplam 4 sıra. Şimdi 3 sıra daha öreceğim ben. Sonra lastiği keseceğiz. Sonra devam edeceğiz. Ben şimdi 3 sıra daha örüyorum. Arkadan, önden ve arkadan. Bakın 4 sıra ördüm. Şimdi yine tığımı aldım. Tığımla keseceğim. Bakın 2 ilmeği önce birlikte alıyorum. Kestim. Ön yüzdeyim ve düz olarak kesiyorum. Bakın düz alıyorum. Kesiyorum. Bunu da düz. Bu şekilde ilmeklerimi keseceğim. Son ilmeğimi de kestim. Bu şekilde kolumuz oluştu. Şimdi kolumu hiç ipi kesmiyorum arkadaşlar. Bu şekilde katlıyorum. Buradaki ilk ilmeğe tığımı geçirip şöyle ön tarafa, bu tarafa geçirip buraya sıkı bir zincir çekiyorum. Aynı etekte yaptığımız gibi karşılıklı alarak ilmek kaydırma yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Kasmaması için yine. Bakın şu iki halkayı alıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar gösteriyorum. Bakın bu halkayı alıyorum. Arkadan da karşılıklı ilmekleri alacağım. Birleştiriyorum. Aralarında bir zincir çekiyorum. İlmek kaydırmaların. Böyle buraya kadar yapacağım arkadaşlar. Son ilmeğimi de kestim arkadaşlar. Bu ipi
şuraya takıyorum. Örülmüş gibi arkaya ekliyorum. Şimdi önden devam edeceğim. Bakın buradan devam ediyorum. 1 2 düz örüyorum. 3 4 5 6 7 8 ilmek ördükten sonra bakın örneğimize geldim. Kenarlarında 2 tane tersimiz vardı. Onları ördüm. Yine burada örneğimizi çalışacağız. Şu 3. ilmeği alıyorum. Böyle şişi iyice yanaştırıp ön tarafa geçirdim. Düz örüyorum. Önden arkaya doğru attım. Tekrar düz ördüm. Kenarda 2 tane tersimiz var. Buradan devam ediyorum. 2 3 4 6 7 8. Şimdi bu 8 ilmek önde kalacak. Yine kolu çalışacağız arkadaşlar. Buradan örüyorum. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Bu orta ilmeği de kola katıyorum. 16 tane ördüm. Şimdi döneceğim. Yine aynı şekilde 16 ilmek öreceğim. Kolu diğer kol gibi aynı şekilde 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sayalım tekrar. 2 4 12 14 16 ilmek ördüm. Yine buradan geri dönerek aynı diğer kol gibi bunun gibi öreceğiz arkadaşlar. Bunu böyle uzatacağız. Şimdi şu kolu çevirelim. Bakın hiç dikiş yok. İpi kesmek yok. Gerçekten çok kolay bir yöntem. Şu dikiş kısmını böyle elimizle düzeltelim. Bakın kolumuz böyle oldu. Şimdi diğer kolu da aynı şekilde bunun gibi uzatıp 4 sıra 10,5 santim ördükten sonra 4 sıra lastik yapacağız. Aynısını yapıp yine bu şekilde demin gösterdiğim şekilde ilmek kaydırma ile birleştirerek buraya geleceğiz. Diğer kolu ördüm. Aynı bunun gibi arkadaşlar birleştirdim. Bakın birleştirdiğim ilmeği de buraya taktım. Şimdi örüyorum. Düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 tane düz ördüm. Haroşa yapıyorum. 3 tane. Yine düz yani. Son ilmeğim ters. Döndürdüm. Şimdi arkadan haroşalarımı haroşa örüyorum. Ters gördüklerimi ters. Ne görüyorsam onu öreceğim arkadaşlar. Sadece kenarlarda haroşa yapıyoruz. Şuralarda. Yine devam ediyorum.
Bakın örneğe geldim. Düz ördüm 2 tane. 1. Bakın atmıştım daha önce bunu. Şimdi onu örüyorum ki 3 tane ters ördüm. 2 tane düz ve diğer ilmekleri kenar patına kadar örüyorum ters olarak. 8, 9, 10, 5, 16, 17. 3 tane haroşa örüyorum. 2, 3. Son ilmeğim ters. Ön yüzden de arkadaşlar haroşaları haroşa öreceğiz. 3 tane haroşa, düzleri düz örüyoruz. Ne görüyorsak onu öreceğiz. Haroşaların dışındakileri. Önden de aynı şekilde. Bakın burada örneğimin iki tarafında ters var. Burayı yine düz örüyorum. 3 tane, 2 tane ters. Kenar patına kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar patlarını 3 tane ördüm haroşa. Son ilmeğimi ters örerek bu sıramı da bitirdim. Bir sıra daha aynı şekilde arkadan öreceğim arkadaşlar. Bunları haroşa 3 tane haroşa ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Üç tane haroşa. Bakın bunları ters örüyorum. Burada 2 tane düz, 3 tane ters, 2 tane düz. Tekrar kenara kadar ters örüyorum. Şu 3 ilmeği düz örüp son ilmeği ters örüp bu sıramı da bitireceğim. Bir sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi döndüm. Ortaya kadar öreceğim yine. Haroşalarımı ördüm. Şuraya kadar öreceğim. ...17 ilmek ördüm. 18, 19, 20, 21 tane. Buraya kadar 21 tane ilmeğim var arkadaşlar. Şimdi 2 tane ters örüyorum. 23 oldu. Bunları şu 3 ilmeği yine örnek yapacağım arkadaşlar. Şöyle 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum ve bırakıyorum buraya. Bir tane düz örüyorum. Önden arkaya doğru arttırma yapıp yanındakini de düz örüyorum. 2 tane yanında 2 tane ters örüyorum. Diğer düz ilmeklerimi örüyorum. ...17 tane burada ilmeğim var. Haroşalarımı ördüm. Son ilmeğimi de ters örüp sıramı bitirdim. Burada 49 tane ilmeğim var. Şimdi dönüyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar öreceğim. Haroşaları haroşa öreceğim. Tersleri ters.
düzleri düz, ters. Yine haroşa örüp son ilmeği ters öreceğim. Bu sıramı da böyle tamamlayacağım. Tamamladım böyle. Şimdi dönüyorum. Şimdi bu sırada lastiğe başlayacağız. Aynı zamanda da 4 tane eksiltme yapacağım. Burada 2 tane, burada da 2 tane eksiltme yapacağım. Aynı zamanda da lastiğimizi yapacağız. Başlayacağız lastik yapmaya. Şimdi buradan örüyorum. 2 oldu. 3, 4. Şimdi burada şurası haroşa devam ediyor arkadaşlar. Lastik buradan başlıyor. Şimdi buradan örüyorum. Ters, düz. 6, 5, 6 oldu arkadaşlar. Bakın 2, 4, 6. Ters, düz. 8 tane örmüş oldum. Şimdi burada eksiltme yapacağım. 8 tane ördüm. Burada lastik ördüm şu 4 ilmeği. Şimdi ters örerek eksilteceğim arkadaşlar. Şu ilmeklerimi şöyle çevirmek istiyorum. Daha kolay alınsın. Ters ördüm. Ama eksilttim. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Şimdi düz öreceğim. Lastiğe devam ediyoruz tabi. Hem devam ediyoruz hem de kesiyoruz. 1 düz ördüm. Ters, düz, ters, düz, ters. Kaç tane olmuş? 2, 4, 6. 6, 7, yine 8 tane ilmek ördüm. Düz, ters yaptım. Şimdi burada eksiltme yapacağım. Düzle eksiltme yapacağım. Çünkü düz örmem gerekiyor. Eksilttim. Şimdi ters ile devam ediyorum. Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters. Şimdi burada yine eksiltme yapacağım. Ters örmüştüm. Düz ile eksilteceğim. Şurada bakın eksiltmeden sonra bu kez 2, 4, 6, 8, 9 tane ördüm. İki tarafta eşit olsun diye. Şimdi burada eksilttim. Düz olarak. Ters örüyorum. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Kaç tane olmuş? 2, 4, 6, 7. Düz örüyorum. Şimdi eksilteceğim. Bu 2 ilmeği alıp ters örerek eksilttim. Düz örüyorum. Ters örüyorum. Düz. Ve ters. Şimdi kenar ilmeklerini öreceğim. Yalnız burada bir tane daha ilik açacağım arkadaşlar. Bir tane düz örüyorum. Önden arkaya doğru şişime doladım. Şu şekilde düz örerek kestim. Son ilmeğimi ters ördüm. Şimdi arkadaşlar lastiği de çalıştık. Şimdi buradan şöyle başlayalım. İliği göstereyim. Bunu da böyle düz örüyoruz. Yanındakini de düz örüyoruz. Şimdi burada ne görüyorsak onu öreceğiz. Düz. Bakın düz. Bu ters. Düz. Ters. Bir düz bir ters zaten burası lastik. Sıranın sonuna kadar şuraya kadar öreceğim. 4 ilmeği 3 ilmeğimi ters haroş öreceğim. Son ilmeği ters örüp bu sırayı da böyle bitireceğim.
Ördüm arkadaşlar. Şimdi 2 sıra daha öreceğim. Önden öreceğim lastiklerimi, kenar patlarımı yine haroşa öreceğim. Hep gösterdim arkadaşlar. Artık bu 2 sırayı göstermeyeceğim. 1 sıra önden öreceğim. Lastikte öreceğiz. Arkadan da lastiği öreceğiz. Ön kısma geldiğimiz zaman da keserek bitireceğiz. Şimdi ben 2 sıra öreceğim. 2 sıra daha lastiğimi ördüm bakın. Şimdi ön yüzdeyim. Yine tığımı aldım. Keseceğim artık. Şu şekilde ikisini birlikte alıyorum. Düz örerek kesiyorum. Düz örüyormuş gibi alıyorum arkadaşlar. Bakın buradan. Tamamlayacağım. Buraya kadar. Son ilmeğimi de böyle aldım. Burada bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu iplerimi içeriye gizleyeceğim. Bunu da arkadaşlar. Bunu şimdi örerken gizleyeceğim. Şimdi ön kısmına bakın böyle bluzumuz. Şimdi şu ön kısmına ve arka kısmına sık iğne yapacağım. Omuzlarındaki bu askıları yapacağız. Bakın şöyle. Şimdi arkasını çeviriyorum. İpimi aldım. Bir zincir çekiyorum. Bu ipleri sık iğne yaparken yürütelim arkadaşlar. Şimdi hemen dibine batıyorum. Buraya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 2 3 4. Bakın her kestiğim ilk başta başladığımız her ilmeğin üzerine yapıyoruz arkadaşlar. 2 4 5. Şimdi şunun üstüne bunları artık bırakıyorum. 6 7 8 9 10 tane yaptım bakın. Tam şu burada arttırmalar yapmıştık. O ilmeği de ördüm 10 tane. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Şimdi buradan şu tek ilmeğim kenarlarında arttırma yaptım. Onun yanındaki ilmekten başlıyorum. Sık iğne yapacağım. Yine her birine batıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane 17 tane sık iğne yaptım ön kısımda. Yine 10 tane zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9 10. Yine buradan kolun üstünden geliyorum.
Burada nereye kadar yaptıysak arkadaşlar şu ilmeğe kadar yapmıştık. Şimdi o ilmekten başlayacağım. Yani şu orta ilmeğin üstüne batıyorum. 2 3 4 5 6 8 9 son ilmekte burada 10 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekip ipimi biraz uzun kesiyorum. Bu iplerle düğmeleri dikeceğim. Bu iple. Bakın böyle 2 tane gömlek düğmemiz var. Düğmelerini dikeceğim. Bakın bu şekilde ipliklerini de temizleyip geleceğim arkadaşlar. Şimdi ayakkabısını öreceğiz arkadaşlar. Bakın ayakkabısı bu şekilde çift tabanlı. Şu kısma kadar ben şimdi bir tanesini ördüm. Bu kısma kadar aynı. 2 tane aynısından öreceğiz. Son sırada şu bağcıklarının yönünü değiştirerek sağ sol farkını oluşturacağız. Şu kısma kadar, yani şimdi öreceğim kısma kadar buraya kadar 2 ayakkabı da aynı şekilde örülecek. Ben tabanını da yerleştirdim. 2 kat taban yapıyoruz. Şimdi şu kahverengiyle ördüğüm kısmı öreceğiz. İki milim tığ kullanıyorum. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10 tane zincir çektim. İkinci zincire batıyorum. Çift yapıyorum. Aynı yere bir tane daha sık iğne yaptım. İkinci zincire 2 tane sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Bir zincire batmaya. 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne ördüm. Son zincirin içine batıyorum. Bir tane yaptım. Şimdi bu zincirin içine 5 tane yapacağım. Şu ipimi biraz dolayıp açılmasını engelliyorum o zincirin. 2 3 aynı yere 4 5 tane sık iğne yaptık. Aynı yere 5 tane yaptım. Hemen dibinden başlıyorum. Bunu atlamayın arkadaşlar, sıkışıyor. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane tek tek sık iğnemi yaptım zincirin diğer tarafına. Burada bakın bir tane boşluk kaldı. O boşluğun içine çift yapıyorum. 2 tane yapıyorum. Sayım 23 oldu arkadaşlar. İlmek kaydırma yapıyorum. 23 tane sık iğnem oldu. Bu ilmek kaydırmayı saymıyoruz arkadaşlar. Bir yorumlarda bazen farklı sorular geliyor. Bu ilmek kaydırmayı da sayıp sayıların farklı olduğunu söyleyenler oluyor. Bu ilmek kaydırmayı sayımıza dahil etmiyoruz. Yani burada 23 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi ilk sık iğnenin hemen ilmek kaydırma yaptığım yere batıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Aynı yere çift yapıyorum. Devam edeceğim. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne ördüm. Şu 5 tane aynı yere yaptığım yere geldim arkadaşlar. 5 sık iğne var. 5 sık iğnenin her birine çift yapacağım. 2 tane. Yine çift. İkinci çifti yaptım. Üçüncü çift. Dördüncü çift. Bu da beşinci. 5 tane arka arkaya çift yapmış oldum. Şimdi tek tek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne ördüm. Son sık iğnenin içine çift yapıyorum. Bakın şunu saymıyoruz arkadaşlar. Bu ilmek kaydırma yaptığım yer. Oraya batmıyoruz hem de saymıyoruz. İlk sıranın ilk sık iğnesine batıp ilmek kaydırma ile birleştirdim. Bir tane zincir çektim. Şimdi burada hemen ilmek kaydırma yaptığım yere batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yanındakine geçip oraya 2 tane yapıyorum. Çift yaptım. Bir tek bir çift yapmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir tek yapıyorum. 8'i burada bırakıyorum. Onu saymıyorum. 8'den sonra bir tek, yanındakine çift. Bir tek bir çift. Tekrar bir tek bir çift. Bunu 5 kere tekrarlayacağım. Bir tek bir çift. 3 oldu. Bir tek bir çift. 4 oldu. Bir tek bir çift. 5 oldu. Tekrar 8 tane sık iğne örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ördüm. 2 tane boşluğum kaldı. Birincisine çift yapıyorum. 8 tek bir çift, sonra bir sık iğne yapıyorum. Çift bir sık iğne yaptım. Yine sıra başına ilmek kaydırma yaparak birleştirdim. Bir zincir çektim. İkinci sıra sonunda 30 sık iğneye çıkmıştı sayım. Bu sıra sonunda 37 sık iğne oldu. Şimdi dördüncü sırada hemen dibine battım. Bir sık iğne yaptım. Yanına tekrar bir sık iğne, tek tek 2 tane ördüm. Sıradakine çift yapıyorum. 2 tane tek, bir tane çift yapmış oldum. Şimdi buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne ördüm. Üzerine doluyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. Tekli trabzan, çakma trabzan deniyor buna. Üzerine dolayıp bir kere de çekiyorum. 2 oldu. Yan yana yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ördüm. Şimdi sıradakine çift yapacağım. Çift tekli trabzan. Bir tane yaptım. Aynı yere bir tane daha. Şimdi burada tek tek örüyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yan yana ördüm. Sıradaki sık iğnenin içine yine çift yapacağım. Çift tekli trabzan yapacağım. Devam ediyorum. Tek tek örmeye devam ediyorum.
1 2 3 4 5 6 7 8 tane yine tekli trabzan yaptım. Bundan sonra yine sık iğne ile devam edeceğim. 1 2 3 4 tane tek tek ördüm. Sıradakine çift yapıyorum. Kalan 2 sık iğnemi de tek tek örerek sıramı tamamlıyorum. Sayım 41 tane sık iğneye çıktı. Sayım 41 oldu. Yani hem sık iğne hem trabzanlar hepsi birlikte 41'e çıktı. Şimdi bir zincir çektim. Ön tarafa yukarı doğru çıkacağız. Arka loplarına batarak öreceğim. Bakın. Hemen aynı bağlantı yaptığım sık iğnenin arkasındaki kanadına batıp sık iğne yapıyorum. Yanındakine devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne vardı burada. Bundan sonra tekli trabzana geçmiştik. Bu tekli trabzanların arkadaşlar arka lobuna batarken şöyle yapacağız. Bakın tek kanadına battığımız zaman oraya da batabilirsiniz. Yani tekine de batabilirsiniz ama bakın şöyle yapıyorum ben. Buraya batıyorum. Arkadaki iki tanesini birlikte alınca daha bir düzgün ve tok oluyor. Bu tekli trabzanda bunu yapabiliyoruz. Arka lobuna batıyorum. Yalnız şöyle iki tane kanadı var burada. Onları alıyorum. Dediğim gibi bunu yapamazsanız yani sadece tek kanadına da batabilirsiniz. Sık iğne yapıyorum. Zaten oraya batmak kolay oluyor arkadaşlar. Bu yapısı gereği trabzanın, tekli trabzanın. Bakın hemen oraya zaten tığım geçiyor. Daha güzel duruyor. Arka lobuna batınca. Bu şekilde tek tek her birine batarak sırayı tamamlayacağım. Sık iğne yerine geldiğim zaman da yine arka loblarına batarak devam edeceğim. ...41 tane oldu arkadaşlar. Yine ilk sık iğnem burası. Bu şekilde bağlantı yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. 41 sık iğneyi arkadaşlar normal bir şekilde, yani her birine bir tane batarak bir sıra daha örüp geleceğim. 41 tane sık iğne yaptım. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi bu sırada aynı yere batıyoruz arkadaşlar. Zincir çektikten sonra 16 tane sık iğne örüyorum. 16 tane sık iğnem ördüm. Şimdi üzerine doluyorum. Farklı bir teknik ile toparlayacağız ayakkabıyı. Üzerine doladım. Yandaki boşluğa battım. Yarısını çektim. Tekrar doladım. Sıradaki sık iğneye batıp yarısını çektim. Tekrar 3 tane yapıyoruz bunu. Üçüncüye de battım. Bakın bu şekilde 4 tane tığımda halka var. Hepsini birlikte topladım. Üzerine doladım. Yandaki boşluğa geçip ikili trabzan yaptım. 1 2 tek tek yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi aynı işlemi tekrar uygulayacağım. Sıradakine batıyorum. Yarısını çektim. Tekrar sıradakine batıp
yarısını çekiyorum. Bir kere daha topladım. Şu kısımda ikili trabzanlarla çalıştık. Sık iğne ile devam edeceğim. 2 3 16 tane sık iğne var. 16 sık iğnemi yaptım. İlmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi bu sırada yine eksiltme yapacağız. Aynı yere batarak başlıyorum. 2 14 tane sık iğne yapacağım. 3 oldu. 14 tane sık iğne yaptım. Yine eksiltme işlemini yapacağım. Üzerine doladım. Sıradakine batıp yarım çektim. Tekrar ikinciyi yapıyorum. Burada daralttığımın halkası arkadaşlar. Kestiğim yerin, eksilttiğim yerin. Ona battım. Yine yarısını çekip topladım. Öndeki 3 tane ikili trabzanı yapıyorum. Şimdi eksiltme işlemine geçiyorum. 2 3 tane yarım trabzan ve topladım. Sık iğne ile devam ediyorum. 14 tane sık iğneyi sıra sonuna kadar yapıyorum. 14 tane ördüm. Birleştirdim. Bir tane zincir çekip aynı yere batarak sık iğne yapacağım. 13 tane yapacağım bu kez. 3 13 tane yaptım. Şimdi burada eksiltme yapacağım. Yalnız bunu sık iğne ile yapacağım. Ama farklı bir şöyle yapmayacağız yani eksiltmeyi. Bakın normal batıyorum, çekiyorum. Yandaki halkaya buraya battım, çektim ve topladım. 3 tane trabzan vardı altta. Onlara sık iğne yapıyorum bu sırada. 3 tane sık iğne arka arkaya. Yine eksiltme yapacağım. Battım, çektim. Sıradakine battım, çektim ve topladım. Devamında yine 13 tane sık iğnesi var sıra sonuna kadar. ...13 tane ördüm. Şimdi burada ilmek kaydırma yapıyorum. Buna 1 diyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi bu bir ilmek kaydırma ile birleştirdik. Şimdi iki ayakkabının da yapımı buraya kadar aynı arkadaşlar. Tabanı yerleştirince bakın formuna kadar düzgün ve güzel oluyor. Buraya kadar iki ayakkabıyı da aynı şekilde öreceğiz. Ben burada tabanı da yerleştirdim. Şimdi bunun sırası aynı yerde. Buraya kadar iki ayakkabı da aynı, sağ ve sol teki. Şimdi sağ tekini yapıyorum ben. Beraber ördüğümüzü sağ tek yapalım. Bir tane ilmek kaydırma yaptım. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 tane ilmek kaydırma yaptım. Şurada 2 4 5 tane sık iğne kalıncaya kadar, şu eksiltmeden sonra. Burada 14 tane zincir çekelim. Şimdi buradan sayıyorum. 7. zincire batacağım. 1 2 3 4 5 6 7. zincire tığımı batırdım, sık iğne yaptım. Her bir zincire batarak sık iğne yapıyorum. 2
3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane sık iğne yaptım. Sıradaki sık iğneden devam ediyorum arkadaşlar. Şuna batacağım. Buna batmıştık. İlmek kaydırma yapıyorum. Yanındakinden 2, 3, 4, 22. Buna da yapıyorum. 23. İpimi kestim. Buraya hemen iğnemi takıyorum. Şuraya biraz kesebiliriz. Çünkü buraya taban gelecek. Şimdi tabanını da arkadaşlar aynı şekilde öreceğiz. Yine videoyu biraz başa alarak geriye doğru sardırın. Şu tabandan aynısından arkadaşlar aynısından örüyoruz. Hiçbir farkı yok. Bu tabandan öreceğiz. Krem rengiyle ördüm ben. Bakın ördüm. Son sırada aynı taban. Bu ipim sanki biraz daha tok gibi arkadaşlar. Biraz daha hafif böyle büyük oldu gibi. Önemli değil. Bakın bu şekilde bağlantı yapıyorum. İlmek kaydırmayla. Zincir çekmeden. Bir de bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Tabanına plastik parça yerleştirdim. Bakın böyle dondurma kutularından, yoğurt kutularından kesebilirsiniz. Tabanına göre böyle ölçüp birazcık küçük oluyor bu tavandan arkadaşlar. Büyük kesin sonra daraltabilirsiniz. Ben şimdi kestim arkadaşlar bir tane. Bir tane daha keseceğim bu şekilde. Şimdi ayakkabımızı şöyle arkasını tabanını çevirip bu şekilde uçlarını bakın birleştirme yerleri burada. Şuraya tığımı geçiriyorum arkadaşlar. Krem rengi ipimi de buradan ön tarafa geçirdim. Şimdi sırada burada arkadaşlar bakın tek halkaları kalmıştı. Arka halkalarına batmıştık. Onlara batacağız. Kahverengi de tek halkasına batıyorum. Krem renginde de sıradaki sık iğnenin bakın bu şekilde iki kanadına birden batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Yandaki halkaya batıyorum. Sıradaki krem rengi parçanın iki kanadına birden batıyoruz. İlmek kaydırma yapıyorum. Karşılıklı birleştiriyoruz. Bakın arkadaşlar böyle yaptım.
Şimdi plastik parçayı alıyorum. Evet. Birleştirmeye devam ediyorum. İpimi kestim. Yine iğne takacağım. Bakın arkadaşlar, bu sağ ayakkabı düğmesi sağda. Buraya düğme dikeceğiz. Bakın ben böyle tespih boncuklarını kullandım. Buna da o şekilde bir boncuk ayarlayacağım. Krem rengi ya da beyaz. Buraya düğmesini dikeceğiz. Şimdi bu sağ ayakkabı oldu. Bu sol ayakkabı olacak. Sol ayakkabıda da aynı yere kadar, dediğim yere kadar, son sıraya kadar ördük. İlmek kaydırma ile bakın şuradan birleştirdim. Bir oldu. Buradan itibaren sayıyorum. Diğer tarafa kadar yapacağım. Şuraya kadar 23 tane yapacağım. 2, 23 tane yaptım. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha yapacağım arkadaşlar. 24. Şimdi burada yine 14 tane zincir çekiyorum. 14. 7. zincire batacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. zincire battım. Buradan 8 tane sık iğne örüyorum. Sekiz tane sık iğnemi ördüm. Sıradaki sık iğneye batarak ilmek kaydırma yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir tane daha 8 tane ilmek kaydırma yaptım. Yine ipimi kesip içeriye gizleyeceğim arkadaşlar, aynı diğeri gibi. Bakın bu şekilde iki ayakkabımız da hazır. Düğmelerini dikeceğim. İpini de temizleyip geleceğim arkadaşlar.